Bir gün hakkınızda açılan bir dosyada tanık listesine baktığınızı düşünün. Karşınızda sizi gören bir insan, kapıdaki güvenlik görevlisi ya da konuşmanızı duyan bir komşu yok. Tanıkların adı Google Translate, Alexa, Google'ın konum geçmişi ve sabah koşunuzu kaydeden Strava. Hiçbiri mahkeme salonuna girmiyor, hiçbiri yemin etmiyor. Ama çevirdiğiniz bir cümle, gecenin bir saatinde açılan musluk, birkaç dakikalık konum kaydı ve sıradan bir koşu rotası sizden daha uzun süre hatırlayabiliyor. Çünkü bugün tanıklık etmek için konuşmak gerekmiyor. Geride bıraktığımız her dijital iz tek başına anlamsız görünen bir nokta. Fakat doğru zamanda, doğru kayıtlarla birleştiğinde bir soruşturmanın yönünü değiştirebilir, bir kişiyi haritadaki adsız bir noktadan gerçek bir isme dönüştürebilir, hatta görünmemesi gereken yerleri dünyanın önüne serebilir. Asıl soru şu: günlük hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar ne zaman dijital tanığa dönüşüyor? İlk cevap şifreli mesajların içinde değil, kimsenin şüphelenmeyeceği sıradan bir çeviri kutusunda bulundu. 24 Şubat 2026'da Kolombiya'nın Bogota kentindeki El Dorado havalimanına bir yolcu indi. Adı Deniz Alimov'du. Dışarıdan bakıldığında bu sıradan bir uluslararası yolculuk gibi görünüyordu. Fakat Alimov pasaport kontrolünden geçemeden gözaltına alındı. ABD makamları onu Avrupa'da yaşayan iki muhalife yönelik gizli bir planın parçası olmakla suçluyordu. Dosyanın uzandığı yer ise tek bir kişinin çok ötesindeydi. Sentre 795 adı verilen ve Rus güvenlik yapılanmalarıyla ilişkilendirilen gizli bir birim. Bu tür bir dosyada ilk akla gelen şey iletişimdir. Kim kiminle konuştu, hangi numarayı kullandı, mesajlar nereden gönderildi. Ancak Alimov ve bağlantı kurduğu yabancı aracı da bunun farkındaydı. Bu yüzden şifreli mesajlaşma servisleri kullandılar. Mesajların iki uç arasında korunduğunu, konuşmanın dışarıdan okunamayacağını düşünüyorlardı. Fakat aralarında çok basit bir problem vardı. Aynı dili konuşmuyorlardı. Rusça ve Sırpça arasındaki bu engeli aşmak için mesajlarını Google Translate'e taşıdılar. Bir tarafta yazılan metin kopyalanıyor, çeviri kutusuna yapıştırılıyor, ortaya çıkan cümle yeniden şifreli sohbete götürülüyordu. Mesajlaşma uygulamasındaki kapı kilitliydi. Fakat kelimeler her çeviride o kapıdan çıkarılıp başka bir binaya taşınıyordu. Çünkü bir metnin çevrilebilmesi için önce Google'ın sistemleri tarafından işlenmesi gerekiyordu. İşte soruşturmanın kırılma noktası burada ortaya çıktı. Şifreli sohbetin içindeki mesajlara doğrudan ulaşılamasa bile çeviri için üçüncü bir servise gönderilen açık metinler ayrı bir iz bırakmıştı. Mahkeme emriyle bu kayıtlara ulaşıldı ve çeviri kutusuna yazılan cümleler Sentre 795'e kadar uzanan ilişkilerin çözülmesine katkı sağladı. Dünyanın en karmaşık güvenlik planlarından biri karmaşık bir şifreleme hatasıyla değil, iki kişinin birbirini anlamak için kullandığı sıradan bir araçla çatladı. Bu olayı asıl rahatsız edici yapan şey aracın kendisinde bir kusur olmaması. Tam tersine onu güçlü yapan şey hepimizin kullanması. Yabancı dilde gelen bir maili anlamak, bir iş teklifini çevirmek, özel bir mesajın ne söylediğini öğrenmek ya da henüz göndermediğimiz bir cevabı düzeltmek için metni o kutuya bırakıyoruz. Ekranda yalnızca birkaç saniye duran cümle bizim için işi bittikten sonra unutuluyor. Fakat dijital sistemler için o işlem zaman, cihaz, bağlantı ve içerikle birlikte yeni bir kayda dönüşebiliyor. Yani ilk sorunun cevabı netti. Yazdığınız masum bir çeviri doğru hukuki süreç devreye girdiğinde bir soruşturmanın parçası olabilir. Peki hiçbir şey yazmazsanız ne olur? Telefonu cebinize koyup evinizde sessizce otursanız, arkanızda anlatacak hiçbir şey bırakmadığınızı düşünebilirsiniz. Fakat bazen siz konuşmasanız bile eviniz sizin yerinize konuşur. Kasım 2015'te Arkansas'ın Bentonville kentindeki bir ev alışılmadık bir soruşturmanın merkezine dönüştü. James Bates'in evinde Victor Collins isimli bir kişi hayatını kaybetmişti. Araştırmacılar gecenin nasıl ilerlediğini anlamaya çalışırken yalnızca insanların anlattıklarına bakmadı. Evin içindeki cihazların tuttuğu kayıtlara da yöneldiler. Çünkü salonda duran Amazon Echo o gece bir komut duymuş, bir ses kaydetmiş ya da buluta veri göndermiş olabilirdi. Savcılık Amazon'dan cihazla ilişkili kayıtları istedi. Amazon başlangıçta kullanıcı verilerinin teslim edilmesine itiraz etti.
Tartışma kısa sürede yalnızca bu davanın değil, evlerimize koyduğumuz akıllı cihazların ne kadar özel kalabileceğinin tartışmasına dönüştü. Bir hoparlör ne zaman elektronik eşya olmaktan çıkar ve tanığa dönüşür? Kullanıcının müzik açmak, hava durumunu öğrenmek ya da ışıkları kontrol etmek için aldığı cihaz bir gün evin içindeki zaman çizelgesini anlatabilir miydi? Bates daha sonra verilerin paylaşılmasına izin verdi. Ancak evde dikkat çeken tek dijital tanık Alexa değildi. Akıllı su sayacının kayıtları gece 1 ile 3 arasında yaklaşık 530 litreyi bulan olağan dışı bir su tüketimi gösteriyordu. Normalde faturayı hesaplamak için tutulan basit bir ölçüm bir anda o gece evde ne yaşandığını anlamaya çalışan araştırmacıların önüne geldi. Bir cihaz sesleri, diğeri ise borulardan geçen suyu hatırlıyordu. Fakat olayın finali teknoloji haberlerinin attığı "Alexa olayı çözdü" manşetlerinden çok daha farklı oldu. Cihazlardan elde edilen kayıtlar soruşturmanın parçası haline geldi. Ancak veriler tek bir senaryo ile açıklanamadığı için dosya James Bates hakkındaki suçlamaların düşürülmesiyle kapandı. Dijital izler tek başına bir karar vermedi. Tam tersine bu vaka cihaz verilerinin anlatılan senaryonun ne kadar güçlü olduğunu sınamak için kullanılabileceğini gösterdi. Buradaki asıl değişim şuydu: ev artık yalnızca olayların yaşandığı fiziksel bir mekan değildi. Hoparlörün bulut kayıtları, sayacın tüketim grafiği, bağlı cihazların açılıp kapanma saatleri ve ev ağındaki hareketler ikinci bir hafıza oluşturuyordu. İnsanlar unutabilir, saatleri karıştırabilir ya da aynı geceyi farklı anlatabilir. Fakat sayaç belirli bir saatte borudan ne kadar su geçtiğini kendi diliyle kaydetmeye devam eder. Bates vakasında evdeki cihazlar sessiz birer tanığa dönüştü. Fakat en azından bu kayıtlar belirli bir evin içindeydi. Peki kapıyı çekip dışarı çıktığınızda ne olur? Yolda kimseyle konuşmasanız, hiçbir fotoğraf paylaşmasanız ve tek bir mesaj bile yazmasanız, sadece bulunduğunuz yer sizi bir soruşturmanın içine çekebilir mi? Mayıs 2019'da Virginia'da bir banka soyuldu. Güvenlik kamerası görüntüleri vardı, tanıklar vardı fakat araştırmacıları doğrudan belirli bir isme götürecek güçlü bir iz yoktu. Bunun üzerine klasik yöntemin tam tersini uyguladılar. Önce bir şüpheli bulup onun konumuna bakmak yerine olayın yaşandığı saatlerde banka çevresinde bulunan telefonlara baktılar. Bunun adı geofence, yani sanal çit emriydi. Harita üzerinde bankanın çevresine yaklaşık 150 metre yarıçaplı görünmez bir daire çizildi ve Google'dan belirli zaman aralığında bu alanın içinde görünen cihazların konum kayıtları istendi. İlk aşamada isimler değil, adsız cihaz kimlikleri geldi. Toplam 19 telefon sahiplerinin kim olduğuna bakılmadan aynı dijital havuza girmişti. Araştırmacılar daha sonra zaman aralığını genişletti. Cihazların olay yerine nasıl yaklaşıp nasıl uzaklaştığını inceledi ve listeyi önce 9'a ardından 3 telefona kadar daralttı. Son aşamada bu cihazların hesap bilgileri açıldı. 3 telefondan biri Okello Chetry'e aitti. Yani Chetry'nin adı başlangıçta soruşturma dosyasında yoktu. Onu dosyaya sokan şey telefonunun belirli bir saatte belirli bir bölgede bıraktığı konum iziydi. Geofence yöntemini tartışmalı yapan da tam olarak buydu. Geleneksel bir aramada önce kişi belirlenir, ardından o kişiyle ilgili veri talep edilir. Burada ise süreç tersine dönüyordu. Önce bir bölgedeki herkesin verisi alınıyor, sonra içlerinden kimin araştırılacağına karar veriliyordu. O alanda çalışan biri, bankaya uğrayan bir müşteri, yoldan geçen bir sürücü ya da yakındaki evinde oturan biri suçla ilgisi olmasa da ilk veri havuzunda yer alabiliyordu. Bu yüzden Chetry dosyası yalnızca bir banka soygununun nasıl çözüldüğüyle ilgili kalmadı. Konum geçmişinin ne kadar özel olduğu ve devletin aynı anda birden fazla kişinin verisine ulaşmak için ne kadar geniş bir çerçeve kullanabileceği tartışması 2026'da ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar taşındı. Sorunun merkezinde teknoloji değil, çok eski bir hukuk ilkesi vardı. Bir kişiyi aramak için önce o kişiden şüphelenmek mi gerekir, yoksa bir yerde bulunan herkese bakıp şüpheliyi sonradan seçmek mümkün müdür? Bu olayda yalnızca bölgede bulunmak bir insanı doğrudan suçlu yapmadı. Ama telefonunun şüpheli havuzuna girmesine yetti. İşte modern konum verisinin gücü burada ortaya çıkıyor. Siz telefon ekranına bakmıyor olabilirsiniz. Fakat telefonunuz baz istasyonları, GPS
ve hesap servisleri üzerinden bulunduğunuz yeri sürekli daha anlamlı hale getiriyor. Tek bir telefonun bıraktığı iz adsız bir cihazı gerçek bir kişiye kadar götürebildi. Peki aynı tür veriyi bir kişi değil, milyonlarca insan gönüllü olarak paylaşırsa ne olur? Bir bireyin nerede bulunduğunu değil, bütün bir topluluğun nerede yaşadığını, hangi kapıdan çıktığını ve hangi yolları tekrar tekrar kullandığını görmek mümkün olabilir mi? 2017'nin sonunda spor uygulaması Strava, dünya çapındaki kullanıcılarının koşu, bisiklet ve yüzme aktivitelerini dev bir ısı haritasında birleştirdi. 1 milyardan fazla etkinlik dünyanın üzerine çizilmiş parlak yollar gibi görünüyordu. İstanbul, Londra ya da New York gibi büyük şehirlerde ortaya çıkan yoğun çizgiler şaşırtıcı değildi. İnsanların sahil yollarında, parklarda ve caddelerde spor yaptığı zaten biliniyordu. Fakat harita çöllere, dağlara ve seyrek nüfuslu bölgelere çevrildiğinde garip ışık kümeleri ortaya çıktı. Normalde karanlık olması gereken alanlarda insanlar aynı kısa rotaları tekrar tekrar koşuyordu. Bazı çizgiler kapalı tesislerin çevresinde dönüyor, bazıları belirli girişlerden başlayıp aynı noktalarda bitiyor. Bazıları ise haritalarda açıkça işaretlenmeyen bölgelerde düzenli hareket örüntüleri oluşturuyordu. 2018'in başında güvenlik analisti Nathan Russell bu desenlerin askeri noktalarla örtüştüğünü fark etti. Orta Doğu'da görev yapan personelin egzersiz kayıtları bazı üsleri ve bu üslerin çevresindeki günlük hareket düzenlerini görünür hale getiriyordu. Haritada görülen her noktanın tamamen gizli olduğu söylenemezdi. Fakat girişler, çevre yolları, sık kullanılan rotalar ve insanların hareket alışkanlıkları tek tek bakıldığında bulunamayacak ayrıntılar üretiyordu. Bu vakada kimse gizli bir dosyayı dışarı çıkarmadı. Kimse askeri bir planın fotoğrafını çekmedi ve kimse bilerek hassas bilgi paylaşmadı. İnsanlar yalnızca koşuya çıktı, saatlerindeki başlat düğmesine bastı ve performanslarını kaydetti. Fakat milyonlarca masum hareket üst üste konduğunda ortaya çıkan harita, kullanıcıların hiçbirinin tek başına söylemediği bir şeyi anlatmaya başladı. Strava vakası büyük verinin en çarpıcı özelliğini gösteriyordu. Tek bir kayıt çoğu zaman anlamsızdır. Bir koşu rotası yalnızca bir insanın sabah egzersizi olabilir. Aynı rotayı yüzlerce kişinin her gün tekrar etmesi ise orada düzenli bir topluluğun bulunduğunu gösterir. Başlangıç ve bitiş noktalarının birleşmesi girişleri, saatlerin tekrarlanması çalışma düzenlerini, kullanıcı profilleri ise kimlerin orada bulunduğunu açığa çıkarabilir. Fakat bu 4 olay gerçekten birbirinden ayrı mıydı? Yoksa çevirdiğimiz kelimelerden attığımız adımlara kadar günlük hayatın tamamı aynı görünmez hafızanın farklı parçalarına mı dönüşüyordu? Bu 4 uygulamanın hiçbiri bir mahkeme için üretilmedi. Google Translate insanların birbirini anlaması, Alexa evde işleri kolaylaştırması, konum geçmişi gidilen yerleri hatırlaması ve Strava spor performansını ölçmesi için tasarlandı. Fakat veri bir kez üretildiğinde hangi amaçla kullanılacağını yalnızca ilk amacı belirlemiyor. Aynı kayıt reklam sisteminde bir tercih, uygulamada kişisel geçmiş, güvenlik araştırmasında hareket örüntüsü ve mahkeme dosyasında dijital iz haline gelebiliyor. Modern çağın en büyük yanılgısı gizliliği yalnızca saklayacak bir şeyin var mı sorusuyla düşünmek olabilir. Çünkü bu olayların çoğunda insanlar gizli bir belge paylaşmıyor, özel bir itirafta bulunmuyor ya da şüpheli bir işlem yapmıyor. Çeviri yapıyor, evinde oturuyor, bir yerden geçiyor veya koşuya çıkıyor. Veriyi önemli hale getiren şey çoğu zaman verinin kendisi değil, daha sonra hangi olayla ve hangi diğer kayıtlarla yan yana getirildiği. Burada mesele teknolojiden korkmak ya da bütün uygulamaları silmek değil. Asıl mesele kolaylık karşılığında hangi veriyi ürettiğimizi fark etmek. Çünkü kaydet düğmesine basmadığımızda hiçbir şey kaydedilmediğini sanıyoruz. Oysa bazı kayıtlar bizim özel olarak başlatmamızı beklemiyor. Hizmetin çalışması, cihazın senkronize olması veya uygulamanın bize bir sonraki öneriyi sunabilmesi için zaten oluşuyor. Konum verisinin bir soruşturmanın haritasını nasıl çizdiğini gördük. Peki Google haritalar milyonlarca yol arasından önünüze çıkan o tek mavi rotayı nasıl seçiyor? Milyonlarca ihtimali tek tek mi deniyor? Yoksa arkada başka bir gizem mi var? O rotanın nasıl oluştuğunu ve verilerinizin o rotaya nasıl yön verdiğini anlattığım video şu anda ekranda. Verilerimizin önemini anladık. Sıra rotamızı oluşturmakta.